Bugün bankaların sunduğu cashback yani harcadıkça geri ödeme kampanyaları masaya yatırıyoruz. Peki bu kampanyalar gerçekten seni zenginleştiriyor mu? Yoksa fark etmeden daha çok harcatmanın incelikli bir yolu mu? Cashback yaptığın harcamanın belirli bir yüzdesini ya da sabit bir miktarını tekrar sana iade edilmesi demek. Mesela 1000 lira harcıyorsun, banka diyor ki işte 1000 lira harca sana 50 lira vereyim. Kulağa harika geliyor ama işte arka planı çok daha farklı, çok daha ilginç. Banka niye parayı iade eder? Birincisi kart kullanımını artırmak için. Çünkü banka kartından yaptığı her harcamada iş yerlerinden komisyon oluyor. Ne kadar çok harcarsan banka o kadar çok kazanıyor. İkincisi harcama alışkanlıklarını yönlendirmek için belli sektörlerde işte market, akaryakıt, işte online alışveriş gibi sektörlerde kampanya yapılmasının sebebi bu sektörlerin yüksek hacimli olması. Çünkü ne bileyim bir basit bir su aldın işte 15 lira ama gittin yakıt aldın en aşağı 1500-2000 lira. Adam seni biraz daha böyle yüksek limitli, yüksek harcama yapacağın şeylere yönlendiriyor. Üçüncüsü psikolojik etki. Parayı geri alıyorum hissi var. İnsanlar işte %25 indirimden çok %5 cashback'e daha çok tepki veriyor. Hani ürün %5 düşmüş çok da fark etmiyor diyorsun ama işte ne bileyim yaptığım harcamanın %5'ini geri alacağım diye düşündüğünde böyle bir sanki para kazanıyormuşum hissi oluyor. Bu da daha fazla harcamaya motive ediyor. Yani bizim iyiliğimizi düşündüğü için değil. Parayı geri alacağım diye harcama yapmayacakken bir şeyler alırsak, gereksiz bir şekilde alışveriş yaparsak o tuzağa düşmüş oluruz. Ama zaten alacağımız bir şeyi alırken bu fırsatları kullanırsak, işte araştırırsak her şeyi çok daha ucuz alabiliriz. Mesela yakıt kampanyaları var. Yakıt kampanyaları her zaman takip edebiliriz. Çünkü niye? Arabamız varsa zaten mecbur yakıt alacak. Yoksa gitmeyecek yani araba. Mecbur alacağız. Mecbur alacaksak niye daha ucuz almayayım? Niye paramın bir kısmını iade almayayım? Bunları takip etmemiz daha avantajlı olacak bizim için. Cashback türlerine bakalım. Birincisi sabit tutarlı cashback. Örneğin 300 lira harca 30 lira geri al gibi. İkincisi yüzdesel cashback. Örneğin işte market alışverişlerinde %10 iade. Bu tarz. Üçüncüsü üye bazlı kampanyalar var. Belli markalarda ekstra cashback ödüyor. Dördüncüsü mobil uygulamaya özel görev tipi yapılan cashbackler. Farklı sektörlerde işte 3 tane işlem yap 50 lira kazan gibi kampanyalar oluyor. Çeşitleri oluyor bu şekilde. 1000 lira market alışverişine %10 cashback geçiyor diyelim. İşte düşünüyorsun ben burada %10 100 lira geri alacağım diyorsun ama kampanyanın ayrıntısını okumadın. Kampanyada diyor ki maksimum 50 lira geri verir. Yani biz burada %10 alacağımızı düşünürken %5 alıyoruz. Orada bir tuzağa düşüyoruz. Şimdi tuzak demişken cashback tuzak türlerine bakalım. Birincisi üst limit. Az önce verdiğim örnekteki gibi. İşte gösterişte %20 mesela diyor. %20 iade veriyoruz sana alışverişinde diyor. Gerçekte orada not var. Maksimum 40 lira iade ederim diyor. Yani sen hiçbir şekilde o %20'yi alamıyorsun. Ama ayrıntıyı okumadığın için tuzağa düşüyorsun, alışveriş yapıyorsun. İkincisi belirli gün, belirli kategori gibi sınırlamalar var. Sanki sürekli ve her yerde geçiyormuş gibi lanse ediliyor. İşte diyor ki şu kadar alışveriş yaparsan şu kadar sana iade ederim diyor. Sen gidiyorsun işte ne bileyim markette alışveriş yapıyorsun ama bir bakıyorsun sadece online'da geçerli yazıyor ayrıntıda. Ya da işte süresi diyor ki böyle bir kampanya görüyorsun. Aklında kalmış o senin. 2 hafta sonra gittin alışveriş yaptın. Baktın para iade olmadı. Neden? Çünkü süresi dolmuş. Geçenlerde bu tuzağa ben de düştüm mesela. Buradan anlatıyorum ama işte kel ilacı olsa kafasına sürer mesela. Ben de düştüm bu tuzağa. Bir harç ödemem vardı. Bunu 3 taksitle yapacağımı düşünerek aldım. Çünkü daha önceden kampanyayı görmüştüm kartımda. İşte o karttan geçtim. Bir baktım meğer kampanya süresi dolmuş. Ben de dikkat etmemiştim. Hiç bakmamıştım. Kampanyam zaten var diye rahatlıkla ödemiştim. Sonra da talep ettim ama tabii ki taksiti bana yapmadılar. Üçüncüsü cashback puanını harcarken kısıtlamak. Cashback bazen direkt para değil, yalnızca belirli yerlerde kullanılabilen puanlar olur. İşimize yaramayacak saçma sapan bir yerde geçiyorsa puan, boşuna o harcamayı yapmadan tuzaklardan uzak durmalıyız. Dördüncüsü kampanya dolayısıyla gereksiz harcama. 30 TL kazanacağım diye gidip de ihtiyacın olmayan 400 liralık bir ürün almak saçmalık. Banka tam da bizden bunu bekliyor. Biz de başta dediğim gibi ihtiyacımızı ucuza getirmenin peşindeyiz. Ucuz diye alıp tuzağa düşmeyeceğiz. Gerçekten ihtiyacımız var mı? Bunu kendimize mutlaka sormamız gerekiyor. Cashback beyninin kazandım duygusunu tetikliyor. Ama çoğu zaman aslında kazandığın değil, daha fazla harcadığın bir sistem oluyor. Banka kaybetmiyorsa birisi kaybediyordur. Genelde o işte kampanyanın cazibesine katılan tüketicidir yani bizler. Cashback'i en karlı şekilde kullanılacak 5 taktik vereceğim size. Birincisi zaten yaptığın harcamaları kullan, ekstra harcama yapma. İkincisi üst limitleri kontrol et, gerçek kazancını hesapla. Üçüncüsü tüm bankaların uygulamaları birbirleriyle kıyasla. Çünkü aynı kategoriler için farklı oranlar olabilir. İşte biri der ki yakıtta 50 lira iade ediyorum. Biri der %15 iade ediyorum. Limitte yok. Giderim %15'i tercih ederim. Kendi finansal takvimi oluştur çünkü aylık market kampanyaları hep aynı günlerdedir genelde. Akaryakıt kampanyaları genelde ayın ortasındadır. Bunları dikkat ederek alışverişini yapabilirsin. Beşincisi cashback puanlarını son kullanma tarihinden önce harca. Adam sana gider 1000 lira puan verir
Ama bir hafta geçerlidir. Sen 10 gün sonra kullanmak istediğinde baktın puanın gitmiş. Yazık olmuş yani o paraya. Cashback doğru kullanırsan gerçekten iyi bir avantaj. Ama bankaların amacı seni zengin etmek değil. Harcamalarını arttırmak. Bunu kendi lehine çevirmenin tek yolu planlı ve limit odaklı kullanmak. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Senin de aklına gelen bununla ilgili bir örnek varsa yorumlarda mutlaka yaz, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.